Evet. Efendim iyi akşamlar. Full ekran başlıyor. Full ekran Kıvanç Tatlıtuğ'la başlıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'la geçen hafta Los Angeles'taydık ve Los Angeles'ta bir galaya katıldık. Daha doğrusu bir film gösteriminin ilk gösterimine katıldık. Sanctum diye James Cameron'ın yeni çıktığı bir film. Biraz konuşacağız. Biraz Kıvanç'ın yeni projeleri üzerine konuşacağız. Biraz da işte Los Angeles'ta çektiğimiz görüntülerden yayınlayacağız. Nasılsın Kıvanç? Hoş geldin. Hoş. Ne var ne yok? Hoş bulduk. İyi Los Angeles'tan bu yana. Evet, gayet güzel. Güzel bir gezi yaptık değil mi seninle ya? Nasıldı? 3 günde yapılması Hızlı gereken böyle. ne gezi varsa hepsini yaptık arada. Her şeyi hızlı. Tabii. Hem biraz Los Angeles'ı gezdik hem James Cameron'la tanıştık. Bu arada tabii ayağın nasıl oldu ya? Şimdi herkesin en çok merak ettiği şey. Evet. Şimdi giderken görüntüleri arkadaşlar ekrana getirecekler zaten. Giderken havaalanında geçen hafta işte şimdi ekrana geliyor. Şöyle şu vaziyette gittin Los Angeles'a. Evet. Daha doğrusu bak ben de oradayım. Beraber şöyle bir yola çıktık şeyde. Dönüşümde kanatlanıp döndüm. Aynen kanatlanıp döndü. Peki 2 günde nasıl döndü? Şu andaki çekmiş olduğum ağrıyı bana tekrar gösterdiğiniz için ve yaşattığınız için İnanmıyorum ya. Çok mu ağrı var? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum şu anda size. Ya o an şu an mesela çok ağrı var mı şeyde? Yani felaket durumdaydım. Yani bildiğin gibi değil. Çünkü son ana kadar doktorun gitme. Çünkü çok taze durum oldu. Yani çok aslında baştan beri inanılmaz bir şanssızlık. Los Angeles'a biz çarşamba günü gittik değil mi? Evet, çarşamba günü. Çarşamba günü, olay pazartesi günü oluyor. Ayağın. Tabii arkadaşlarımla basketbol oynuyorum. Zaten hani profesyonel basketbol oynadığım için sonra sakatlandım, ben basketbolu bıraktım. Ama Profesyonel oynadın mı sen basketbol? amatör ve profesyonel yaşantım toplamda 10 yıl. Hadi ya. Tabii 10 yıl. O kadar sürdü yani. Hangi Benim kulüpte oynadın? İçimde uhdedir yani basketbol. Oyuncu olmasını bekle basketbolcu olurdun. Çok istiyordum basketbolcu Vallahi. olmayı. Yani benim hayatımda en çok istediğim şeydi basketbolcu olmak. Ve şimdi amatör olarak devam ediyorsun. Evet. Ve böyle de ayağını... Artık sokak basketbolu oynuyoruz. Evet. Evet. Nasıl kırdın diyorum ya, Allah korusun. Yan bağlarını zedeledin, kopardın daha doğrusu. Şöyle oldu. Pazartesi günü yine rutin haftalık basketbol. Her pazartesi oynar mısınız? Yani pazartesi diye hani belirli seçmiş olduğumuz bir gün yok Bu ama Acunların halı sahası falan gibi bir şey galiba. o tarz bir şey. Yani belli başlı oynayan arkadaşlarımız var. Hepsi zaten döneminde oynamışlar profesyonel anlamda. Onlarla toplanmıştık. Kimler var takımda öyle profesyonel? Yani tanıdık yok. Öyle tanıdık yok ama daha önce bildiğin, oynamış. evet, ya öyle insanların bildiği tanıdık yok. İkinci ligde oynayan, birinci ligde oynayan, işte bir dönem Haşır kısa neşir süre- olmuş ciddi şekilde Evet, basketbolu. ondan sonra pazartesi günü işte haftanın belli günleri biz oynuyoruz. O geçen hafta da pazartesiye denk geldi. Hiç yani ayak bedavaya gitti diyeyim ben sana. O kadar. Ne yaptın? Rebound'a mı çıktın? Smaç mı Yo, yaptın? rebound değil, üçlük çizgisindeyim. Dribbling yaptım. Kalktım şut atacağım. Zıpladın. Zıpladım, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bilek. Önümde duran oyuncunun ayağının üstüne düşmüşüm ben. Tabii düz taban olmadığı için ayaklar böyle düşüyor. Sonra herifin ayağı Seninkinin altında kalıyor. benimkinin altında kalıyor. Kaldığı için de ayak ters dönüyor. Tabii vücut o hani onlarca kilonun ağırlığı ve ivmesi de var. Yukarıdan aşağı iniyorsun. Düşerken. Sonra bir şeyin koptuğunu hatırlıyorum. Böyle bir çat diye bir ses geldi. Çok net. Şimdi nasıl peki ayağın? Bağlarda kopukluk var yani. Hala devam ediyor mu? Tabii, yan bağ. Çünkü ben Los Angeles'a gittiğimizde uçakta tabii 10 saat 12 saat Kıvanç'la beraber Kıvanç daha doğrusu benden bir gün yarım gün önce uçtu. Oraya gittiğimde hala ayağım davul gibiydi böyle. Fotoğrafları falan da çekmişsiniz zaten uçakta. Korkunç şekilde şişmiş vaziyetteydi şeyler. Şimdi şöyle bir nasıl şey, peki? benim gidişim aslında benim gitmemem gerekiyordu. Doktorum bana Doktor evet son anda yani izin verdi. kesinlikle aşağı marketi bile hani ekmek almaya inemezsin dedi. Yani Üzerine basma. Teşhis bu. Evet, üzerine basma. Ayağın kalp seviyesinden yüksekte duracak. Yatacaksın ve dinleneceksin sürekli kompres, buzla. Gün içerisinde bunu sık sık tekrarlayacaksın. Başı 10 dakika. Bana vermiş olduğu reçete bu. Ama onun dışında sen de zaten sürecin içindesin. Sen de sürece şahitsin. Evet. Yani uçak biletleri alınmış, rezervasyon, oradaki plan program çizilmiş, her şey yerli yerine oturtulmuş. 2 gün önce telefon açıp kusura bakmayın gelemiyoruz Diyemezdin. yani yakıştıramadım kendimi açıkçası samimi konuşmak gerekirse. Çünkü orada birçok organizasyon yapılmış bu konuyla ilgili. Ne yapalım? 3 gün ayakta tutacak. Bu sefer ilaçlara başvurduk. Çünkü Amerika'ya gidince de hemen doktora göründün. Doktor tedavileri devam etti. Ama yani bundan sonra zaten çok
nadir, çok az öz program röportaja katılırım. Evet, biliyorsun. biliyorum, sağ ol. Bundan sonra röportaj yaptığım zaman hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı diye bana sık sık soruyorlardı. Şimdi buna bu- verecek yanıtım var değil mi? Yani İstanbul, Münih, Los Angeles kelimelerle anlatılmaz bir yolculuk oldu benim için. Evet, zor bir yolculuk. Evet. Kıvanç'ın basketbol merakıyla ilgili şöyle bir şey oldu. Tabii biz Los Angeles'ta şey yaparken orada siyahi oyuncular, daha sokak basketbolu yapan pek çok şeyler vardı, insanlar vardı. Venice Beach'ten. Venice Beach. Kıvanç dedi ki bunların dedi kafa üzerinden basarım diye. O kadar iyi misin mesela? White Man Can't Jump. Aynen. Beyaz adam sıçrayamaz diye bir Evet. film de vardı. Evet, aynen. Ama sen sıçrıyorsan dedik öyle. Ya döneminde sıçrıyordum tabii. Artık bıraktık basketi. Öyle hani profesyonel Smaç anlam falan hala yapabilir misin? Öyle tek elle falan, yani çift elle belki yapamıyorsun değil mi? zorlasam çıkarım. Öyle mi? Çıkar mısın? Ama şey gerekiyor. Zaten profesyonel sporcuların, yani amatör sporculardan farkı günde birkaç tane idman ve sürekli Evet. yapmaları. Yani çok Doğru, ağır idman aynen. yapıyorlar. Yani Çünkü- bünye o ağır idmana alıştığı zaman zaten hani şu anda nasıl sıçrıyorsan profesyonel başladığın antrenmanlarda ondan 3-5 santim daha yukarı sıçrarsın. Çünkü kaslar o giriyor zaman itibariyle. Ama bu halinle bile Venice Beach'teki siyahları galiba biraz zorlardın. Ha? Zorlardık ya. Öyle diyordun çünkü. Öncelikle bir Türk olarak, Değil mi? Orada? evet, sonra bir beyaz olarak. Tabii. Evet.